Bu iman da acayip bir mesele. Rabbimize çok hamdü sena edelim ki Allah bize iman nasip et. Ve imanımızı elimizden almasın, kalbimizden soyutlamasın. Rabbim ölünceye kadar kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Bak bu hafta işte ulema heyeti toplantısı, 2. toplantı yaptık İsmail Ağa'da hoca efendilerimizle. Birlikte toplanıyoruz artık ayda bir. Elhamdülillah. Dua edin, nazar değmesin. Allah muhafaza etsin. Hoca efendiler birlikte kararlar alıyoruz. İşte fıkıh, fetva, işte şeyler, itikadi meseleler, reddiyeler. Allah Teala hepimize kuvvet, kudret versin de İslam'a hizmet ettirsin bizi fazl-ı kerem-ile. Amin. Şimdi yani orada hoca efendiden bir hoca efendi dedi ki de bizden dedi, bizim talebemiz medresede okumuş. Şimdi Mustafa Öztürk'ün baş talebesi olmuş. Mustafa Öztürk kim? Cennetle alay eden, efendim Arap'ın cenneti diyen, göya tefsir profesörü diye geçinip, cihat ayetlerini inkar eden, daha birçok siz de seslerini dinlediniz. Neler dediği, kendi sesinden videolarını attık yani. Bak dönmüş gitmiş ona. Kalp nasıl kayıyor görüyor musun? Fırıldak gibi. Allah muhafaza. O kardeşimizi de hayırla döndürsün, ıslah eylesin. Mustafa Öztürk'ü de ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Biz kimseye bedduacı, lanetçi değiliz. Islah eylesin. Ne diyelim şimdi? Ama milleti ikaz etmek icap ediyor. Hoca efendinin biri ne dedi biliyor musun? Benimle dedi medrese. Medrese ne demek? Tamamen Efendi Hazretleri'nin medreselerinden biri yani. Benim medrese arkadaşım şu anda dedi ne oldu biliyor musunuz? Felç oldu denseydi Allah şifa versin. Öldü denseydi Allah rahmet etsin. Fakir oldu denseydi Allah ihtiyacını gidersin. Biz de yardım edebilir miyiz dersin. He? Kanser oldu dersin. Allah acil şifa afiyet versin. İman selamet hüsnü hatime versin. Bak ne kadar tehlikeli olaylar maddi manevi. Ne dedi biliyor musun? Hristiyan oldu dedi. Çok meşhur bir hocamızın arkadaşıymış. Hoca efendi kendi söyledi orada. Bizim arkadaşımız hoca kardeşimiz. Benim dedi medresede beraber arkadaşım şu anda Hristiyan dedi. Ey gidi kardeşlerim. Bu iman, bu hidayet, fazl-ı kerem meselesidir. Kimse kendi hak ederek bu nimetin içinde değildir. Ne hacısı, ne hocası, ne uleması, ne evliyası. Herkes fazl-ı kereme bağlıdır. Allah lütfetmese en büyük kafir oluruz. Kalplerimiz Mevla'nın 7 kudretinde taht-ı tasarrufundadır. İstediği tarafa çevirir. Onun için evladım Mahmud dedi Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kaddesallahu esrarumul aliye Efendi Hazretlerimize Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh inneke entel vehhab. Bu dua çok okuyun. Efendi Hazretleri teşehhütte okurdu. Selamdan önce, namazın içinde okurdu bunu. Rabbena la tuzigh kulubena. Çok oku evladım dedi. Ey ya Rabbimiz, bizi hidayete eriştirdikten sonra, iman, Kur'an nasip ettikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Tarafından rahmetini hibe eyle ya Rabbi. Çünkü karşılıksız veren ancak sensin Allah'ımız Celle Celaluhu. Vehhab. El-Vehhabu Celle Celaluhu. Ne demek? Hiç karşılıksız bolca verir. Mevla kimseden imanı esirgemez ya. Ama hidayet arayanlara yaratırım buyuruyor. Kaşınanları kaşırım buyuruyor. Canı ekşili isteyenlerin midesini ekşittirin buyuruyor. Yani sen gavur olmak istiyorsan da Mevla seni zorla mı imanda tutacak kardeş? Ama hiç büyük konuşmayalım. Böyle şey mi olur ya? Nasıl sapıtmış o ya? Ben bu cahil alimle sapıtmıyorum ne güzel falan. Aman aman kardeşim. Ne sen konuş ne ben konuşayım. Hele ben hiç konuşmayayım. Hele ben hiç konuşmayayım. Tehlikenin büyüğündeyim böyle. Düşmek an meselesi. Ne kadar bir şey biliyorsun o kadar tehliken artıyor yani. Mesuliyetin artıyor, sorumluluğun artıyor. Ödümüz kopuyor. Allah'ım ya Rabbim. Şunları duyunca eleman ya Rabbi imansız gidiyor ya. Tabii Allah o Hristiyan olan talebeye de hidayet nasip eylesin. Yeniden İslam'a dönmesi nasip eylesin. Kalbini İslam'a şerh eylesin. Amin. Biz duacıyız yani. Ne yapacağız yani? Dua edeceğiz. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Mutlaka dua edeceğiz. Ölmüş gavura dua edilmez. Yoksa yaşayan gavurlara bile dua edebiliyoruz değil mi? Hidayetleri için. Ne zorumuz var? Allah'ın cenneti geniş. Adam kafir ölsün de cehenneme gitsin. Niye sevinelim bundan ya? Niye memnun olalım, mutlu olalım? Bir kimsenin kafir olması, kafir ölmesi bizim için en üzücü bir hadisedir ya. Düşmanım olsa kafir ölmesin ya. Düşmanım olsa iman etsin, Müslüman olarak ölsün ya. Ebedi cehennem kolay mı kardeşim? Dayanabileceğin bir şey mi? Kendin için düşün bakalım. Ama sonumuz belli değil. Hiçbirimizin de teminatı yok. İşte Berat gecesi ne kadar önemli anlıyor musun?
Berat gecesindeki o 6 rekat namaz var. Onları okursanız orada göreceksiniz. Bir Yasin okuyorsun. 6 rekat namazdan iki rekatı 6 ihlastan kılınıyor. 2 rekatında imanlı ölme meselesi var. Çünkü bir daha seneye kadar ölürsen mutlaka imanlı ölmek nasip oluyor. Çünkü Yasin Şerif ne niyetle okursan, Berat gecesi dua reddolmaz. Kime nasip olduysa büyük bir müjdedir yani. Büyük bir müjdedir. Kimsenin garantisi yok ama insan da böyle şeylere sarılacak. İman selameti için. En mühim mesele fakirlik, hakirlik, hastalık, her türlü musibet gelir geçer ama imansız olmak ve ölmek Allah muhafaza ebedi felaket. Ne yapacağız?